Ben bu toprağın sesini ilk kez bir rüyanın içinde duydum. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama geceydi. Kum gibi akan zamanın ortasında karanlıkta fısıldayan bir ses vardı. Bu topraklar senin değil ama seninle uyanacak. İşte o gün başladım araştırmaya. Vaat edilmiş topraklar. Nedir bu vaat? Kim verdi, kime verdi? Ve neden binlerce yıldır milyonlarca insan bu uğurda kan dökmeye devam ediyor? Kudüs'ün taş duvarlarının ardına gizlenmiş bir hakikat var. Haritalarda gösterilmeyen, kitaplarda eksik bırakılan bir hikaye. Ben o eksik satırları birleştirmeye çalıştım. Çünkü fark ettim ki bu savaş sadece sınırlar için değil, inanç, kimlik ve geçmişin kendisi için veriliyor. Ve her şey bir vaatle başladı. Tarihin tozlu sayfalarına değil, daha derinlerine indim. İnançların, anlatıların, korkuların başladığı yere, antik Mezopotamya'ya, Kenan topraklarına. İbrahim, Tevrat'a, İncil'e, Kur'an'a göre İbrahim'e bir söz verilmişti. Bu söz sadece ona değil, onun soyundan gelenlere yani İshak'a, Yakup'a ve onların çocuklarına da uzanıyordu. Tanrı bu adamı çölden çıkardı ve ona şöyle dedi: "Gözlerinin gördüğü her yer senin soyuna verilecektir. Nil'den Fırat'a kadar uzanan topraklar." İşte bu söz binlerce yıl sonra bile yaşayan bir lanet gibi yankılanıyor. Çünkü bu vaat hiçbir zaman net çizgilerle sınırlanmadı. Ne zaman çizilse yeni bir çatışma doğurdu. Ama o söz neydi gerçekten? Gerçekten Tanrı mı söyledi? Yoksa insanlar kendi arzularını ilahi kılıfla mı sundu dünyaya? Bu topraklar fiziksel bir mülk gibi anlatıldı hep. Ama ben harabelerin içinde gezdikçe yıkılmış sinagogların, yanmış camilerin taşlarında bir başka anlam gördüm. Bu vaat bir mülk değil, bir sınamaydı. Bir miras değil, bir yük. Zira o vaadi alan halk durmadı. Her seferinde o toprakları geri almak adına harekete geçti. Antik çağlardan modern zamana, Haçlılardan Osmanlılara, sonra İngilizlere kadar. Herkes bu bölgenin üstüne eğildi. Ama asıl kırılma noktası 20-100 yılın ortasında geldi. 1948'de İsrail Devleti kurulduğunda dünya yeniden sarsıldı. Yahudiler binlerce yıl sonra ilk defa kendi devletlerine sahip oldular. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Çünkü İsrail'in kurulduğu yer sadece İsrail'in değildi. Bu topraklarda yaşayan Araplar vardı, Filistinliler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Dürziler, her inançtan insanlar. Herkesin benim dediği bir toprak, herkesin yabancı olduğu bir yer haline geldi. İsrail kendini savunmak adına birçok savaşa girdi. Ama bazılarına da kendisi başlattı. Çünkü kendi varlığını kutsal bir mirasa dayandırıyordu. Vaat edilen toprakların bir kısmı hala haritanın dışında kalmıştı. Batı Şeria, Gazze, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, buralar da bize ait dediler. Çünkü Tanrı öyle söyledi. Ama bu söz sadece onların inancında yankı bulmuyordu. Aynı toprakları Müslümanlar da kutsal biliyordu. Aynı yerler Hristiyanlar için de peygamberlerin yürüdüğü kutsal alanlardı. Kudüs sadece bir şehir değildi. Bir yük, bir kavga, bir kehanetti ve herkes kendi kehanetini gerçekleştirmek istiyordu. Ben eski bir kilisenin mahzeninde unutulmuş bir parşömen bulduğumda bunu anladım. Üzerinde sadece şu yazıyordu: kim vaatte bulunursa bir savaş başlatmış olur. Belki de tüm bu savaşlar vaat edilen değil, istenen şeyin kılıfıydı. Belki insanlar toprağa değil, güce, kontrole, sonsuzluğa ulaşmak istiyordu. Ve Tanrı'nın adını kullanmak bunu meşrulaştırmanın en kolay yoluydu. İsrail
bu vaat üzerinden meşruiyet aradı. Komşuları ise bu vaadi reddetti ve her iki tarafta inancıyla savaştı. Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, İran, Irak, bu ülkelerin hiçbiri sadece sınırlarını değil, ruhani kimliğini de korumaya çalıştı. Çünkü eğer bu vaat gerçekse, o zaman sadece İsrail'in değil, diğer tüm inançların da geleceği tehlikedeydi. Ben artık biliyorum, bu savaş bir toprak savaşından çok daha derin. Bu bir zaman savaşı, geçmişin gelecek üzerinde kurduğu bir tahakküm, bir kelimenin milyonlarca hayatı yönlendirmesi. Ve şimdi bu videoyu hazırlarken bile bir yerlerde bir çocuk büyüyor. Ona bu toprağın kutsal olduğu öğretilecek. Ve o çocuk da bir gün bu uğurda bir başka çocuğun evine bomba düşüren düğmeye basacak belki. Çünkü vaat edilen şey hala tam olarak anlaşılmadı. Hala açıklanmadı. Hala herkesin zihninde farklı bir şekli var. Ben hala Kudüs'teyim. Sokakların taşlarında, duvarların gölgesinde dolaşıyorum. Belki bu sözlerin bir gün birinin yüreğine dokunur ve o kişi, vaadin sadece toprak değil, bir yolculuk olduğunu anlar. Çünkü asıl vaat dışarıda değil, içeride gizli ve kimse o iç savaşı kazanmadan bu toprakların gerçek sahibine dönüşemez.